Merhabalar, Nila Bebek Örgüleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bu videomda yapılışı çok kolay badem modelli bebek yeleğimin yapımını paylaşmak istiyorum. Yeleğimize yakın plandan bakalım. Yeleğimde badem ve zincir örgü modellerini bir arada tercih ettim. Ben çok keyifli ördüm. Dilerim sizler de beğenirsiniz. Birlikte keyifle öreriz. Arka tarafın görüntüsü de bu şekilde. Yeleğim 2 yaşa uygun. Beden genişliği 30 santim, beden boyu 36 santim. Rahatlıkla 2-3 yaş aralığında kullanılabilecek büyüklükte. Yeleğim için 2 adet Alize Baby Bez kullandım. 2 yumaktan küçük bir parça artmış oldu arkadaşlar. 100 gramı 240 metre uzunluğunda anti peeling özellikle güzel bir bebek ipi. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için renk numarası 281. Yeleğimi örerken 3,5 numara şiş kullandım. Tabii şişinizin kalınlığı sizin elinizin sıkılığına göre değişebilir. Eğer eliniz sıkıysa 4 numara şişleri kullanarak da yeleğinizi hazırlayabilirsiniz. Ve 5 tane düğme kullanarak yeleğimi tamamlamış oldum. Bütün örgülerimize başlarken elimizin altında makasımızın, tığımızın, örgü iğnemizin, örgü işaretleyicileri gibi aparatlarımızın da bulunmasında elbette fayda var. Yeleğimiz alt kısımdan başlanarak örülen 3 parça halinde hazırlanan bir model. Öncelikle arka parçamızı alttan başlayarak örüp hazırlayacağız. Ön parçalarımızı da örüp yanlarda ve omuzlarda birleştirme yaparak yeleğimizi tamamlayacağız. Benimle birlikte örmek isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda yeni yükleyeceğim videolardan, yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Keyifli örgüler diliyorum. Hepimize kolay gelsin. Örgümü örmeye arka parçayla başlıyorum. Arka parçam için şişime 67 ilmek attım. İlmeklerimi 4 diş haroşa ördüm ve alt lastik kısmını tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzünde ilk model sırasındayım. Örgüm boyunca kenarlardaki 5'er ilmekler, sıra başındaki 5 ilmek ve sıra sonundaki 5 ilmek haroşa olarak devam edecek. Ortada kalan ilmeklerimle şimdi model kurulumuna başlıyorum. Öncelikle ilk 5 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Beş haroşadan sonra bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek kaydırma yapacağım. Bu ilmeği örmeden alacağım. Model boyunca bu ilmek ön yüzde bu şekilde örmeden alınacak. Arkada ters olarak örülecek ve böylece motifler arasında kalan zincir görüntüsünü bu ilmekte oluşturmuş olacağız. Bir ilmek kaydırma yaptıktan sonra örmeden alıp şişime taktıktan sonra ipimi öne alıyorum ve 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi motifimi oluşturacağım ilmeğe geldim. Bu ilmekte bir ilmekten 5 ilmek çıkarma yöntemini uygulayacağım. Öncelikle ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum ama ilmeğimi sol şişimden çıkarmıyorum. Bir tane örüyorum, sağ şişime bir tane doluyorum ve tekrar aynı ilmeği örüyorum. 3 olmuş oldu. Tekrar çıkarmıyorum. Bir tane daha dolama yapıyorum. 4 olmuş oldu. Son bir kez, üçüncü kez aynı ilmeği örüyorum ve 5 ilmek çıkarmış oluyorum. Böylece bir ilmekten saydığımız zaman şöyle 5 ilmek çıkarmış oluyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi başta söylediğim bu bir ilmek kaydırmayı yapacağım. İlmeğimi sadece örmeden şişimin üzerine alacağım. Tekrar 2 ters örüyorum. Ve bu ilmekle motifimi tekrarlıyorum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. Öncelikle ilmeğimi bir kez düz olarak örüyorum ama sol şişimde bırakıyorum. Bir tane doluyorum.
Bir tane daha örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane daha örüyorum ve 5 ilmek bu şekilde çıkarmış oluyorum. Ve 2 ters örüyorum. 2 ters, 1 ilmek örmeden al, 2 ters. Aralar, motif araları bu şekilde olacak. Tekrar motifime geldim. İlmeğimi bir kez örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir daha doluyorum. Son bir kez daha örüyorum ve 5 ilmek çıkarmış oldum. Aralar için 2 ters, bir tane örmeden al ve 2 ters. Tekrar motifime geldim. Ördüm. Bir ilmek doladım. Bir tane daha ördüm. Bir ilmek doladım ve bir tane daha ördüm. Aralar için 2 ters, bir tane örmeden alıyorum ve 2 ters. Ve tekrar son bir kez gösterelim. Tekrar bir ilmekten 5 çıkaracağım. Motif yapacağım ilmeğe geldim. İlmeğimi bir kez örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir tane doluyorum ve son bir kez örüyorum. İlk sıramız, ilk ön yüzümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örgümüzü tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde şu kısmı yine paylaşacağım sizlerle. Sıramın sonunda sol şişimde 6 ilmeğim kaldı. Şurada bir ilmekten 5 ilmek çıkardıktan sonra 2 ters ördüm. Bir tane ilmek kaydırma yaptım ve şimdi 6 ilmek kaldı. Sıra başında olduğu gibi bu kenarda bir tane ters öreceğim. Ve kalan 5 ilmeğimi haroşa olarak örerek sıramı tamamlayacağım. Modelimiz boyunca dediğim gibi kenarlar 5'er tane haroşa olarak devam edecek ve onun yanında da hemen bir tane ters olacak. Yani 5 haroşadan sonra bir ters ve bu sıra sonunda da 5 haroşadan önce bir ters burada daima devam edecek. Şimdi ikinci ve ters arka yüzdeyim arkadaşlar. Arka yüzde yapacağımız farklı bir işlem yok. İlmeklerimizi ilmek yönüne göre örerek örgümüze devam ediyoruz. Beş ilmek haroşadan sonra ön yüzde ters olarak ördüğüm ilmeği düz olarak gördüğüm gibi yönüne göre örüyorum. Ve ön yüzde örmeden aldığım ilmeği söylediğim gibi arka yüzde daima ters öreceğim. Bu ilmekte hep aynı işlemi uygulayacağız. Ön yüzde örmeden alacağız, arka yüzde ters öreceğiz. Farklı bir şey yok burada. Onu ters olarak örüyorum ve geri kalan ilmeklerimi de dediğim gibi ilmek yönüne göre 2 düz. Önceki sırada bir ilmekten çıkarmış olduğum 5 ilmeğimi bu sırada ters olarak örüyorum. 5 ters. İki düz. Bir ters. 2 düz. Tekrar 5 ters. 2 düz. Bir ters. 2 düz. Ve bu şekilde ilmek yönüne göre söylediğim gibi sıramızı tamamlayıp bir sonraki ön yüzümüze geçelim. Bir sonraki ön yüze geldim. Modelimin 3. sırasındayım. Sıra başındaki ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Kenardaki ilk ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yanında bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bu sırada aslında yapacağım şey sadece ilmek yönüne göre gördüğüm gibi ilmeklerimi örmek olacak. Bir ilmek kaydırdıktan sonra 2 ters gördüğüm gibi örüyorum. Önceki sırada çıkardığım 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Beş düzden sonra aralar için 2 ters, bir ilmeği kaydır, 2 ters.
Tekrar motifime geldim. 5 ilmek düz örüyorum. Tekrar ara kısma geldim. 2 ters. İpimi arkaya alıp bir ilmek kaydır ve tekrar 2 ters. Bu sırayı söylediğim gibi ilmek yönüne göre ilmeklerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi örerek tamamlayalım ve bir sonraki arka yüzümüze geçelim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Modelimin 4. sırası olacak bu. Bu sırada da önceki sıra gibi ilmek yönüne göre örgümüzü örüp tamamlayacağız. Farklı bir işlem yapmayacağız. İlk 5 haroşemizi örelim. Sonrasında ilmeklerimizin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz, bir ters, 2 düz, 5 ters, 2 düz, bir ters, 2 düz ve motif kısmı 5 ters. Bu arka yüzümüzü de bu şekilde ilmekleri gördüğümüz yönde örerek tamamlayıp bir sonraki ön yüze geçiyoruz. Sonraki ön yüze geldik. Modelimizin 5. sırası. Motiflerimiz şöyle görünmeye başladı bile. Bu sırada bu 5 ilmeğimizi kenarlardan ikişer ilmekleri birlikte alarak 3 ilmeğe düşürüp böyle daraltmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk 5 haroşamızı örelim. Bir tane ters. Buradaki zincir ilmek görüntüsü de aynı şekilde oluşmaya başladı. Onu örmeden aldım ve 2 ters örüyorum. Şimdi söylediğim gibi motifimin üzerindeki 5 ilmeği 3 ilmeğe düşüreceğim. 2 ilmeği birlikte alacağım. Ortadakini tek başına öreceğim. Sonda kalan ilmeği yine ikisini birlikte alarak 3 ilmeğe düşürmüş olacağım. Başta ilk baştaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Eğer sizin ilmeklerinizin görüntüsü zaten bu şekildeyse tabii çevirmenize gerek yok. Ve 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Ortadaki bir ilmeği tek başına örüyorum. Kalan 2 ilmeği bu sefer sağa doğru bakacak şekilde kesmem gerekiyor. O yüzden bu taraftan değil de şuradan sol kısımdan ikisini birlikte alıyorum. Şöyle bu şekilde örüyorum. Böylece baştaki 2 ilmek sola doğru bu yöne, sondaki 2 ilmek de sağa doğru bu yöne bakacak şekilde kesim yapmış, 3 ilmeği düşürmüş oldum. Tekrar aradaki 2 ilmek ters, 1 ilmeği kaydır, 2 ilmek ters. Motifimde aynı işlemi bir kez daha birlikte uygulayalım. Baştaki ilk ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte alarak örüyorum. Ortadaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeği ilmeklerimin sol kısmından, şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Bu sırada tekrar edeceğimiz işlem de bu şekilde olacak. 2 ters, 1 ilmeği kaydır ve 2 ters. Ve bir sonraki motifimde aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Sıramızı tamamlayıp bir sonraki arka yüzümüze geçelim. Sonraki arka yüzdeyim. Modelimin 6. sırasındayım. Sıra başındaki 5 haroşamı ördüm. Bu sırada da farklı bir işlem yapmadan ilmeklerimi ilmek yönüne göre örüp sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. 5 haroşadan sonra gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, bir ters, 2 düz, 3 ters, 2
2 düz, bir ters, 2 düz, tekrar 3 ters. Söylediğim gibi gördüğünüz gibi ilmeklerimizi örüp tamamlayıp geliyoruz. Sonraki ön yüze geldim arkadaşlar. Modelimin 7. sırası olacak. Bu sırada şuradaki 3 ilmeğimi, motifin bitişindeki 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüp motiflerimi tamamlamış olacağım. 5 haroşadan sonra araları ilmek yönüne göre örerek devam ediyorum. Bir ters, bir tane örmeden aldım ve 2 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi burada 3 ilmeği tek ilmeğe düşürürken böyle üçünü bir arada örerek örmüyorum. Daha farklı bir teknik kullanıyorum. Baştaki ilk ilmeği örmeden bu şekilde şişime alıyorum. Diğer 2 ilmeği ilmeklerimin sol kısmından şuradan birlikte alarak örüyorum. Ve örmeden aldığım ilk ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Ve böyle hoş bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi aralar için 2 ters, bir ilmeği kaydır. Artık tekrar 2 ters. Birlikte aynı işlemi motifte tekrar edelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan birlikte alarak örüyorum ve örmeden aldığım ilk ilmeği diğerinin üzerinden böyle geçirerek böyle bu görüntüyü elde etmiş oluyorum. Bu sıramızdaki işlemimiz de böyle olacak arkadaşlar. Sıramızı tamamlayıp bir sonraki arka yüze geçiyoruz. Sonraki arka yüzdeyim. Modelin 8. ve son sırası olmuş olacak. Bu sırada da yine farklı bir işlem yapmadan ilmek yönüne göre ilmeklerimizi örüp tamamlayacağız. 5 haroşadan sonra bir düz, bir ters, 2 düz. Ön sırada motiften kalan son bir ilmeği ters olarak örüyorum. Ve tekrar aralarda 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters. Sıramı bu şekilde tamamlayarak ön yüze geçiş yapıyorum. Arka parçamızın ilk motiflerini oluşturmuş olduk arkadaşlar. Toplam 8 sıra ördük. Şimdi yine ön yüzdeyiz ve şurada başlangıçtaki ilk sıraya dönüş yapacağız. Motiflerimizin üstünde kalan şuradaki bir ilmeklerden yine 5'er ilmek çıkararak ikinci motiflerimizi oluşturmaya başlayarak devam edeceğiz. Arka parçamız kol kesim hizasına gelene kadar, istediğimiz uzunluğa gelene kadar motiflerimizi devam ettirerek örüp geliyoruz. Yeleğimin arka parçasını kol kesim hizasına kadar örüp geldim. Şurada başlangıçtaki ilk motiften itibaren sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 tane motifle bu alt kısmı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Sıra başındayım. Son motifimi tamamladıktan sonraki arka yüzdeyim. Yeleğimin bu üst kısmını haroşa olarak devam edeceğim. Sadece şu baştaki ve sondaki birer tane zincir ilmekler aynı şekilde devam edecek. Geri kalan ilmeklerin tamamını haroşaya çevirerek bir taraftan da kol kesimlerini, ön yüzlerde kol kesimlerini yaparak örgüme devam edeceğim. Örgümün arka yüzünde sırama başlıyorum. Söylediğim gibi sadece şu sıra başındaki bir tane zincir ilmek ve sıra sonundaki zincir ilmek aynı şekilde devam edecek. Geri kalan bütün ilmekler haroşa olarak örülecek. Sıra başında ilk 6 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Altı. Buradaki zincir ilmeğimize geldiğimizde onu her zamanki gibi ters olarak örüyoruz. Ön yüzlerde örmeden alıp ters olarak örmeye devam ediyoruz. Ve arada kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum.
Sıramın sonunda 7 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi örüp geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Başta olduğu gibi önümdeki bir ilmeği, zincir ilmeğimi ters olarak örüyorum ve kalan 6 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Ve ön yüzüme geçtim. Bu sıradan itibaren kol kesimlerine başlıyoruz. Kol kesimlerini bu sıra başındaki 7 ilmekten sonra yapacağız. Yani 6 haroşa örüp şuradaki zincir ipimizi örüp 7 ilmeğimizi ördükten sonra yanında kalan 2 ilmekle yine sıra sonunda da aynı şekilde sıra sonundaki 7 ilmekten önceki şu 2 ilmekle onları birlikte alarak kesimleri yapmaya başlıyoruz. Bundan sonraki sıralarda bir süre ön yüzlerde kesim yapıp arka sıraları normal şekilde örerek kol kesimlerimizi tamamlayacağız. 5 6 ilmek ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. Şimdi önümdeki 2 ilmeği birlikte alarak bu şekilde bir ilmek burada eksiltmiş oluyorum. Ve geriye kalan ilmeklerimi haroşa olarak örerek sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kenarda kalacak. 2 ilmekte kesim yapacağım ilmekler 9 ilmek kalana kadar örüp devam ediyoruz. Sıramın sonunda 9 ilmeğim kaldı. Önümdeki 2 ilmekle yine kesim yapacağım. Kesim yaparken sıra başında şurada sağdan sola doğru kesim yönünü yapmıştık. Sıra sonuna geldiğimizde de dikkat edelim. Soldan sağa doğru olacak şekilde kesimlerimizi yaparsak daha düzgün bir görüntü elde etmiş oluruz. O yüzden bu 2 ilmeğimi şimdi buradan sağdan alarak değil de 2 ilmeğin solundan, şuradan, şöyle şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi örmeden aldım ve kalan 6 ilmeğimi yine haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Ve arka yüzüme geçiyorum. Örgümüzün arka yüzünde farklı bir işlem olmayacak. Normal şekilde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Baştaki ve sondaki bir o ilmekleri zincir ilmek olarak zincir modeliyle devam ettiğimiz ilmekleri ters örmeyi atlamıyoruz arada. Buna dikkat edelim. Onun dışında herhangi bir işlem yapmadan arka sıraları tamamlıyoruz. Şimdi sıra başına gelip bir kez daha beraber kesimimizi tekrar edelim ve devam edelim. Bir sonraki ön yüze geldim. Bir kez daha birlikte kesim yapalım. 4, 5, 6 ve bir ilmeği kaydırdım. Şimdi önümdeki 2 ilmekle yine kesim işlemini tekrar ediyorum. Ve devam ediyorum. Sonda 9 ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimi örüp geliyorum. Sıramın sonunda sol şişimde 9 ilmeğim kaldı. Önümdeki 2 ilmeği bu sefer ilmeklerimin solundan, şu kısımdan birlikte alarak kesiyorum. Önümdeki ilmeği örmeden alıyorum ve kalan 6 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Birlikte 2 defa kesim işlemi yapmış olduk. Birkaç sıra daha kesimlerimi tamamlayıp geliyorum. Kol kesimlerimi tamamladım. Toplam 6 defa kesim yaptım. Şimdi bir süre herhangi bir işlem yapmadan devam edeceğiz. Yeleğimizin boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu haliyle örmeye devam ediyoruz. Tamamen haroşa örgü, sadece şu yandaki ikişer tane zincir ilmeğini aynı şekilde devam ettirerek örüp geliyoruz. Yeleğimin üst kısmını tamamladım arkadaşlar. Şöyle şuradaki ilk haroşa dişten itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk haroşa dişten itibaren 25 diş örüp tamamladık arka parçamızı. İlmeklerimi kesmeyeceğim. Farklı bir şişte bekleteceğim. Daha sonra ön parçalarla omuzları
bir tığ yardımıyla birleştireceğim. Onun için şimdi üst tarafta kesme işlemi yapmadan parçamı farklı bir şişe alıp bekletiyorum. Ve ön parçaya geçiş yapıyorum. Ön parçam için şişime 37 ilmek atacağım. İlmeklerimi yine bu şekilde 4 diş haroşa olarak örüp sonrasında model kurulumuna başlıyorum. Yeleğimin ön parçasına başladım. Şişime 37 ilmek atıp 4 diş haroşa ördüm. Şu an örgümün ön yüzünde model kurulumunu yapacağım sıradayım. Birlikte ilk sıramızı örelim. Arka parçada olduğu gibi ön parçalarda da kenarlardaki 5'er ilmekler haroşa olarak devam edecek. Sıra başındaki ilk 5 ilmeğimizi haroşa olarak örerek başlıyoruz. 2 3 4 5 5 haroşadan sonra bir tane ters örüyorum. Bir ilmeği kaydırıyorum. Örmeden aldım ve 2 ters örüyorum. Ve motifimi uygulayacağım ilmeğe gelmiş oldum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar kenar orta kısımlar için, aralar için 2 ters, bir tane örmeden al ve 2 ters. Motif yapacağım ilmeğe geldim. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5. Ve aralar için 2 ters, bir ilmeği örmeden al, 2 ters. Tekrar bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar aralar için 2 ters, bir ilmeği örmeden al ve 2 ters. Motif için bir ilmekten 5 tane çıkarıyorum. 2 3 4 5 ve 2 ters. 2 ters, bir ilmeği örmeden alıyorum ve son bir ters ilmek örüyorum. Böylece şişimde sonda 5 ilmek, pat için kalan 5 ilmek kalmış oluyor. Burası bu benim sol ön parçam olacak ve bu kısımda ön pat kısmı. Şurası yan pat, burası ön pat kısmı olacak. Bu kısımda ilk iliğimi de açacağım arkadaşlar. Bundan sonra belli aralıklarla bu kısımda iliklerimizi açarak devam edeceğiz. İliğimi açarken 5 ilmeğimin ilk 2 tanesini örüyorum haroşa olarak. Bir tane dolama yapıyorum ve kalan ilmeklerimin öndeki 2 tanesini şöyle şu kısımdan, sol kısımdan birlikte alarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. İlk iliğimi burada açmış oldum. Bundan sonra 10 haroşa diş arayla bu kısımda iliklerimizi açmayı unutmayalım. İlk model sıramızı kurulumunu yapmış olduk. Arka parçada olduğu gibi buradaki model motif sayımız 10 oluncaya kadar, o hizaya gelene kadar ön parçamızı örüp geliyoruz. Ön parçamda motiflerimin sayısı 10 olana kadar ilerledim ve alt kısmı tamamlamış oldum. Şimdi bu sırada örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi haroşaya çevireceğim. Bir üst sıraya geçince de kol ve boyun eksiltmelerine başlıyorum. Arka parçada olduğu gibi ilmeklerimizi haroşaya çevireceğiz. Sadece şu baştaki ve sondaki birer zincir ilmeklerimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Örgümüzün arka yüzündeyken onları ters olarak örüp ön yüzündeyken örmeden alacağız. Diğer ilmeklerimiz haroşa olarak devam edecek. Hemen bu sırayı birlikte tamamlayıp bir üst sıraya geçiş yapalım. Eksiltmelerimize başlayalım. Sıra başında ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında bir tane öndeki zincir ilmeğimi ters olarak örüyorum ve arada kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yani sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim var. Önümdeki ilmeğim zincir ilmeğim. Onu ters olarak örüyorum ve kalan ilmeklerimi 6 ilmeğimi haroşa olarak örerek sıramı
tamamlıyorum. Ve ön yüzüme geçtim. Eksiltmelerimize başlayacağız. Arka parçada olduğu gibi şu kenardaki yine yani şu kısma ilk 7 ilmek normal şekilde örüp yanındaki 2 ilmeği keserek başlıyoruz. Hem kol hem de boyun örüntüsü için iki taraftan kesmeler yaparak ilerleyeceğiz. Sıra başında ilk 6 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Yanındaki ilmeğimi, zincir ilmeğimi örmeden aldım. Ve yanındaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin kesim yönü sola doğru bakacak şekilde kesiyorum. Şöyle bu şekilde kesim yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar haroşa olarak örerek ilerliyorum. Sıra sonunda şu an 9 ilmeğim 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeğim kaldı. Önümdeki 2 ilmeği baştaki gibi keseceğim ama bu defa ilmeklerimin kesim yönü sağa doğru bakacak şekilde keseceğim. O yüzden önümdeki 2 ilmeği bu sefer böyle bu taraftan değil de ilmeklerimin solundan, şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Zincir ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonundaki ilmeklerimi haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Yalnız bu kısımda son iliğimizi açacağız. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldığında bir tane dolama yapıp 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Parçamın bu ön pat kısmında toplam 5 adet ilik açmış oldum ve ilik çalışmamı tamamladım. Bundan sonra artık açmıyoruz. Ve arka yüzüme geçiş yaptım. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi haroşa olarak örerek ön sıramıza gelelim. Sadece şu zincir ilmekleri ters olarak örmeyi unutmadan, bu detayı atlamadan sıramızı tamamlayıp tekrar ön yüze geliyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim. Birlikte bir eksiltme daha yapalım. Baştaki ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Zincir ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeği ilmeklerimin şöyle şu yönde ilmeklerimin kesim yönü sola doğru bakacak şekilde kesmiş oldum. Ve aradaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Sonda zincir ipinin yanında 2 tane ilmeğim kaldı. İlmeklerimi bu sefer ilmek yönü sağa doğru bakacak şekilde, kesim yönü sağa doğru bakacak şekilde kestim ve sıramı tamamlıyorum. Evet. Şimdi 2 defa kesim yaptık. Parçamızın kol kısmı olan bu kısımda kesimimizi 6'ya tamamlayacağız. Parçamızın ön boyun oyuntusu olacak olan bu kısımda ise şişimizin üzerinde toplam 18 ilmek kalana kadar eksiltme yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. 18 ilmek kalana kadar örüp geliyoruz. Ön parçamın kol ve yaka kesimlerini tamamladım. Kol kısmında 6 ilmek eksiltme yaptım. Yaka kısmında 13 ilmek eksiltme yaptım. Parçama 37 ilmekle başlamıştım. Toplam 19 ilmek eksiltme yapmış oldum ve şişimde şu an 18 ilmeğim kaldı. Şimdi artık bir süre hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek devam edeceğiz. Şuradaki ilk haroşa dişten itibaren saydığımızda 26 diş haroşa olana kadar parçamızı örüp tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin ilk ön parçasını tamamladım. Kol ve boyun oyuntularından sonra bir süre daha devam ettim. Şuradaki ilk haroşa dişten itibaren 26 diş olunca parçamı tamamlamış oldum. İlmeklerimi arka parçada olduğu gibi kesmiyorum. Bir şiş üzerinde bekletiyorum. Kol oyuntusunu 6 defa yapmış olduk. Yaka oyuntusunu 13 defa ilmek keserek tamamlamış olduk ve şu an şişimizde 18 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi diğer ön parçamızı da aynı şekilde başlayarak tamamlayıp gelelim. Tabii bu iki parça arasındaki tek fark simetrik bir şekilde kol ve yaka kısımlarının yer değiştirmesi olacak. Onun dışında birebir aynı şekilde o parçamızı da örüp geliyoruz. Yeleğimin sağ ön parçasını da tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi sıra parçalarımızı birleştirmeye geldi. Öncelikle bir tığ yardımıyla omuzlarımızı birleştireceğiz. Sonrasında da yan dikişlerimizi bitirip tamamlamış olacağız. Parçalarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz öncelikle.
Yani örgümüzün ön yüzü içte kalacak şekilde gördüğünüz şekliyle parçalarımızı yerleştirelim. Örgümün ön parçalarının iplerini kestim arkadaşlar. Arka parçanın ipiyle buradaki birleştirme işlemine başlıyorum. Parçalarımı bu şekilde karşılıklı tutuyorum. Öncelikle ön parçadaki ilk ilmeğimi bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. Sonra bir tane de arka parçadan ilk ilmeği alıyorum ve ikisini birlikte alarak örüyorum. Tekrar bir tane ön parçadan ilmek çıkarıyorum. Bir tane arka parçadan ilmek çıkarıyorum ve üçünü birlikte alarak örüyorum. Devam edelim. Bir tane ön parçadan, bir tane arka parçadan ilmeklerimi çıkardım ve üçünü birlikte ördüm. Bu şekilde bütün ilmeklerim bitene kadar devam edeceğim. Bir tane ön parçadan, bir tane arka parçadan ilmeklerimi alıp birlikte örerek tamamlıyorum. Bütün ilmeklerimizi bitirene kadar şuraya kadar devam edip geliyoruz. İlk omzumu birleştirdim. Ön taraftan şöyle böyle güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi tığımızı kullanarak arka parçamızın boyun için olan ilmeklerini kesmeye devam edeceğiz. Diğer omzumuz için şişimizde 18 ilmek kalana kadar boyun ilmeklerimizi keseceğiz. Yine aynı şekilde tığla devam edeceğim. Kolayca bitireceğiz. Bir ilmek şişimden çıkarıyorum ve tığımın üzerindeki ile beraber ikisini birlikte alıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum, ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek çıkarıyorum, ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde kolayca boyun ilmeklerimizi kapatmış oluyoruz. Tığ ile kapatma yapmış oluyoruz. Sonda 18 tane kalana kadar bu işleme devam ediyoruz. Kapatma yaparken çok şu kısımda çok sıkı ya da çok gevşek olmamasına dikkat edelim. Kalan ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi diğer omzumuzu da yerleştirip tamamlayacağız. Yine aynı şekilde şöyle yeleğimizin düz tarafları, ön yüzleri içe gelecek şekilde parçamı yerleştiriyorum. Diğeriyle aynı şekilde kesim işlemini yapıyorum. Öncelikle bir tane ön parçadan ilmek alıyorum. Bir tane de arka parçadan alıyorum ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ön parçadan, bir tane arka parçadan alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Buradaki kesme işlemini tamamlayıp geliyorum. Yeleğimizin omuzlarını birleştirdik. Şöyle ön yüzde böyle güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Sıra geldi yan dikişlerini yapmaya. Dikişlerimizi ön yüzde yapacağız. Karşılıklı olarak bu şekilde parçalarımızı tutuyoruz ve kenardaki tırtıklardan dikişimizi yapıyoruz. Öncelikle şu hemen arka parçanın ucundaki ilk tırtığa şuraya batış yapıyorum ve karşısındaki ön parçamın tam ucundaki tırtığa şuraya iğnemi batırıyorum. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Karşılıklı tırtıklardan alarak dikişimizi yapıyoruz. Takip ediyoruz. Hemen bir sıradakini şöyle şuradan ve şuradan.
Bu şekilde gördüğünüz gibi sanki dikiş yokmuş gibi güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Her iki tarafta dikişlerimizi tamamlıyoruz. Son olarak yeleğimizin düğmelerini de dikeceğiz ve bitmiş halini paylaşacağız. 2 yaşa uygun badem ve zincir modellerini bir arada uygulayarak hazırladığımız yeleğimizi tamamladık. Çok keyif aldığım bir çalışma oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Böylece yeni yükleyeceğim modellerden, videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.